Merhaba arkadaşlar. Kitaphanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Artık okuduğum kitapları da Kitaphanı YouTube kanalımda sizlerle paylaşacağım. Bu benim ilk kitap vlogum olacağı için biraz acemilikler olabilir, idare edelim. YouTube kanalımda ilk paylaşacağım, yorumlayacağım kitabım José Saramago'nun Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş adlı kitabı olacak. Bu benim Saramago'ya ait ilk okumam olacak. Biz daha çok körlük kitabıyla biliyoruz yazarı. Ama ben bu kitabıyla başladım. Neden? Amazon'da indirim vardı. Körlük kitabı indirimde tükenmişti. Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kalmıştı. Ben de ondan dolayı Saramago'nun kalemiyle tanışmak, eserleriyle tanışmak için bu kitabı aldım. Kitaphanı YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman kitabımızı yorumlamaya geçelim. Saramago'nun bu eserini değerlendirebilmek, kritiğini yapabilmek için Saramago'nun felsefesini ve ideolojisini bilmek gerekiyor. Saramago bu eserinde ölüm ve varlık felsefesini konu edinmiş. Ateizm, materyalizm, varoluşçuluk, komünizm, yani Saramago'ya ait ne varsa bu eserde bunların da kritiğini yapmamız gerekiyor. Eğer bunlar hakkında bilgi sahibi olmazsak Saramago'nun bize vermek istediği mesajı, yani bu eserin alt metnini tam olarak kavrayamayabiliriz. Saramago kitabın girişinde ünlü dil felsefecisi Wittgenstein'ın bir anekdotunu paylaşmış. Orada diyor ki, ölüm hakkında dilin yeni tasarımlarına, yeni alanlara ihtiyaç duymaması garip gelecektir, diyor. Peki bundan niye bahsetti? Bu eser bir yanıyla da Wittgenstein'ın analitik dil felsefesinin etkisiyle yapılandırılmıştır. Bu eser ölüm üzerinde yeni bir dil açılımı, yeni bir dil tasarımı yapmak için kaleme alınmış. Ve Saramago da esere şöyle başlar. Ertesi gün hiç kimse ölmedi. Artık otomobil kazalarında, uçak kazalarında, boğulmalarda, düşmelerde, el ayak kesilmelerinde hiç kimse ölmüyordu. İnsanların istediği ölümsüzlük artık ölüm tarafından herkese bahşedilmiş. Ve burada bir sorun ortaya çıkıyordu. Nüfus hızla yaşlanıyordu ve artıyordu. Gençlerin hepsi huzur evinde çalışmak zorunda kalacaktı. Ve hepsinin gideceği yerde yine huzur eviydi. Ölümsüzlük için her yere bayraklar asılmış. Balkonlara, pencerelere beyaz bayraklar asılmıştı. Ama bir süre sonra artık her şey bembeyaz görünmemeye başladı. Ölüm olmadığı için parçalanan uzuvlar da bir araya gelmese dahi insanlar kopmuş uzuvlarıyla hayatlarına devam ettiriyordu. İnsanların istediği sonsuz bir yaşamdı. Ama bu nasıl bir yaşam olacaktı? Bu kitap sadece ölüm hakkında bireylerin duygu ve düşüncelerini kaleme almamış. Bu kitapta siyasi, dini, bürokratik birçok kurumdan da bahsedilmiş. Başbakandan, kraliçeden, istihbarattan, ordudan, kiliseden, papadan bahsedilmiş. Bir yanıyla da politik tarafı olan bir kitap. Saramago'nun kalemi bu tür yazılara çok alışık. Yazılarında siyasi muzip bir tavır vardır. Saramago uzun yıllar boyunca gazetelerde siyasi yazılar yazmış. Yine günlük çeşitli olaylar hakkında makaleler kaleme almış. 1960'lı yıllarda dini kurumları bunun yanında Salazar hükümetini eleştirdiğinden dolayı baskılar üzerine Kanarya Adalarına yerleşmiş. Salazar'dan bahsetmişken Salazar kimdi? Portekiz'in 41 yıl başında bulunan diktatörüydü. Salazar 1933'te iktidara geldi. 1974'te ise Salazar hayatını kaybettikten sonra diktatörlüğü de sona erdi. Yani 41 yıldan bahsediyoruz. İşte Saramago'nun içinde yaşadığı ortam, siyasi atmosfer ve diktatörlük ortamıydı. Esere dönersek buradaki trajedi nedir? Dul bir kadın var. Eşi hayatını kaybetmiş yaşlılıktan dolayı ve kendisi de artık hayatın son demlerini yaşadığını biliyor ve eşine kavuşmak için sabırsızlıkla ölümün gelmesini bekliyor. Ama ölüm, ölümsüzlüğü getirince
kocasına kavuşamıyor. Ve bu dul yaşlı kadın için büyük bir trajedi oluyor. Ölümsüzlük almış başını böyle gidiyorken insanlar eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar ama bir süre sonra artık ölümsüzlüğün de sıkıcı olduğunun farkına varıyorlar. Hastalar, bilincini kaybedenler, komaya girenler tavan arasına koyuluyor ve orada yaşamlarını sürdürüyor. Ancak ölüm bir gün çıkıp geliyor ve diyor ki artık size ölümü tekrar getireceğim. Ama bir değişiklik yapacağım diyor. Bundan sonra ölecek olan kişi öleceği günü ve saatini zarfla eline alacak. Artık herkes kendi ölümünden haberdar olacak. Saramago'nun bir cümlesi, Saramago'nun ideolojisini bize gösteriyor. Materyalist, ateist, komünist yani şu. Neredeydi? Oysa ki dünyayı anlamadılar ve ne yaparlarsa yapsınlar anlamayacaklar. Çünkü yaşamlarındaki her şey geçici, eğreti ve çaresiz bir şekilde yok olup gidiyor. İnsanlar, tanrılar, her şey yok oluyor. Hatta ben bile mektupla ya da alışıldık yöntemle öldüreceğim kimse kalmadığında ben de yok olacağım. Ve bu yok oluş işte Saramago'nun felsefesini ve ideolojisini bize ifade ediyor. Saramago diyor ki ben öldükten sonra her şey yok olacak diyor. Her şey benle var diyor. Son değerlendirmeye gelirsek ölüm bilincinin insan bilinci üzerinde olumlu, yapıcı bir katkısı vardır. Çünkü biz varoluşumuzu ölümle tamamlıyoruz. Bu kimisi için bir sona erişti ama belki de bu varoluşumuzun tamamlanması gereken son aşamasıdır. Varoluşçulara göre de doğduğunu ve öleceğini bilincinde olan tek varlık insandır. Ya ben ağacın altına gideceğim arkadaşlar. Çok güneş geliyor ya, bu ne? Burası gayet serin. Saramago için ölüm hayatın bir parçasıdır. Ölümden kaçma. Acılarından sürekli kaçma. Bu seni mutsuz eder. Hayatı acılarıyla, kederiyle, sevinciyle yaşa ve ölümden korkma diyor. Bizim iki doğal içgüdümüz var. Bir, yaşama içgüdümüz, iki, ölüm içgüdümüz. Ama bizim ölüm içgüdümüz bilinç dışımızda. Şimdi diyeceksiniz ki öyle şey mi olur? Biz evet bir gün öleceğimizi biliyoruz. Ama ölüm üzerine hiçbirimizin bir bilgisi, bir deneyimi yok. Ondan dolayı ölümü zaten çirkin buluyoruz. Yazar burada ölümü dini açıdan da hiç değerlendirmemiş. Tamamen felsefi bir boyutla ölümü değerlendirdiğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Saramago'nun Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş adlı kitabı ile ilgili değerlendirmem bu kadar. Bu benim ilk kitap videom oldu. Umarım beğenirsiniz. Bu yazmak gibi olmuyor. Uzun yıllar boyunca kitap Instagram sayfamda okuduğum kitapları yorumladım ve sizlerle paylaştım. Ama video karşısında tabii ki öyle olmuyormuş. Daha zormuş. Kitaphanı kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Başka bir kitap değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.